dünyanın 7 harikasından bir tanesi olan Hello komşu. o dolmades falan yaptı. Hani siz zaten biliyorsunuz dedi bunları. Rodos Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Günün yorgunluğunu jacuzzi'de atmayan da ne bileyim. Abone olun. Sadece 26 euro benzin ödedik. Ağızda güzel bir tat bırakmak için böyle ikramlar yapıyorlar. Sambika Beach'e geldik. Bizi bunlarla kandıramazsınız. Yepyeni bir videodan, yeni maceradan herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yepyeni bir videoya başladık. Adından da anladığınız gibi Rodos'a geldik. Başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açmayı unutmayın. Çünkü ilerleyen zamanlarda o kadar güzel videolar gelecek, o kadar güzel keşifler gelecek ki bayılacaksınız. 4 gün boyunca Rodos'u sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Buradan farklı adalara da gideceğiz. Rengarenk evleriyle ünlü Simi Adası'nda 2 gece konaklayacağız. O yüzden şimdiden de o videoları kaçırmayın diyorum. Rodos'a da nasıl geldik derseniz İstanbul'dan direkt Aegean Airlines'ın uçuşuyla 1,5 saatte Rodos adasına geldik. Bu arada sadece yaz aylarında Santorini, Mykonos, Girit, Rodos'a İstanbul'dan Aegean Airlines'ın direkt uçuşları var. Reklam vesaire falan değil. Sadece sizi bilgilendirmek amacıyla söylüyorum. Biz de oradan bir bilet aldık ve 1,5 saatte Rodos'a geldik. Tabii isterseniz Marmaris veya Fethiye'den kalkan feribotlarla da bu adaya kolayca ulaşabilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine nasıl geldik hemen bir de onu anlatayım. Havalimanından çıktığınızda hemen sola doğru dönüyorsunuz. Orada 50 numaralı otobüs var. Zaten Rodos Center diye yazıyor. Ona biniyorsunuz. Kişi başı 3,5 euro ödüyorsunuz ve yaklaşık yarım saat içerisinde surların hemen kenarındasınız. Rodos Old Town'un oraya geliyorsunuz. Otelimizde Rodos Old Town'un içerisinde gerçekten çok güzel bir otel bulmuşuz arkadaşlar. In Camera Otel diye geçiyor. 2 gün başka bir odasında konaklayacağız. 2 günde başka bir odasında konaklayacağız. Çünkü yer yokmuş. Biz bu oteli çok beğendiğimiz için hemen konuştuk. Ayarladık bir şekilde bir şeyler yaptık. Otelimiz gerçekten çok iyi. Dediğim gibi her yeri yürüme mesafesinde Rodos Old Town'un içerisinde. Bahçesinde ufak bir jacuzzi'si de var. Odaları zaten görüyorsunuz şu an. Çok da güzel. O zaman sözü çok fazla uzatmadan haydi gelin Rodos'u hep birlikte keşfedelim. Bakalım bu güzel adada neler varmış, neler yokmuş, neler deneyeceğiz, neler yaşayacağız. Şimdi geldik Old Town'a, yani Rodos'un surlar içerisindeki o güzel şehrine. Burası gerçekten adanın en etkileyici ve en ikonik noktalarından biri. Tam anlamıyla bir ortaçağ kenti. Çevresi tamamen yaklaşık 4 kilometrelik kalın surlarla çevrili. Bu surlar 14. ve 15. yüzyıllarda adayı korumak için Hospitalier şövalyeleri tarafından inşa edilmiş. Old Town, Avrupa'nın en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri olarak biliniyor ve bu yüzden de 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de alınmış. Bu şehrin içinde yürürken gerçekten sanki yüzyıllar öncesine ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Hem Bizans, hem Osmanlı, hem de şövalyeler döneminden kalma izlerle dolu. Old Town'a giriş yapmak için toplamda 11 adet kapı bulunuyor. Hangi kapıdan girerseniz girin, içerisi labirent gibi taş sokaklarla dolu. Şimdi bizim artık klasikleşmiş yemeklerimizden Yunan'a adım atar atmaz hemen ne yapıyoruz? Bir gyros yiyoruz, bir de yanında bira içiyoruz. Normalde Mythos içiyorduk ama burada Zitos varmış. Tadına baktık, bu da güzel dedik. Kadın dedi ki bunu da deneyin dedi. Bir de aynı zamanda Pita Nikos diye bir yer var. Hemen böyle meydanın ortasında. Baktım puanı 4.7, bayağı da iyi, dedik ki burayı bir deneyelim, çok fazla şey yapmayalım. Çünkü neden? Araba kiraladık arkadaşlar. 2 günlüğüne. Onunla uğraşıyorduk ama bayağı bir yürüdük. Oraya gittik, oraya gittik falan. Başka turlara baktık derken şimdi hak edilmiş bir gyrosla bira bizi bekliyor.
Evet, şu an Old Town'un kalbindeyiz. Yani Hipokrat Meydanı'ndayız. Adını antik çağın büyük hekimi Hipokrat'tan alıyor. Şehrin en hareketli sosyal merkezi olarak da biliniyor. Eski çağlardan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir geçmişi de var. Orta çağda şövalyeler mahkemeleri burada kurmuş. Tam merkezde 1934 yılında kurulmuş olan ornamental taş çeşme. Meydanın sembolü. Osmanlı ve Bizans dokularını bir arada yansıtıyor. Çevresini saran kafeler, restoranlar, dükkanlar hem turistik hem de yerel bir buluşma noktası. Şimdi ise Rodos'un en etkileyici yapılarından bir tanesi olan Rodos Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Burası Rodos'un en önemli müzelerinden biri ve kendisi bile başlı başına tarihi bir eser. Çünkü müze 15. yüzyılda St. John şövalyeleri tarafından inşa edilen eski şövalyeler hastanesi binasında yer alıyor. Yani müzeyi gezerken aslında 600 yıllık bir ortaçağ binasının içerisinde dolaşıyorsunuz. Peki içeride neler var derseniz, müzenin en meşhur eseri denizden doğan Afrodit heykeli. Milattan önce 1. yüzyıldan kalma çıplak ve zarif bir şekilde betimlenen bu mermer heykel oldukça etkileyici. Aynı zamanda avluda yer alan mozaikler ve mermerden aslan heykeli de mutlaka görülmeli. Müze binası 2 katlı avlulu ve kemerli yapısıyla tipik bir gotik ortaçağ mimarisi örneği. Hem yapının tarihi hem de içerisindeki eserler açısından sanat ve tarih severler için müthiş bir durak. Eğer sizler de buraya gelirseniz bu arkeoloji müzesini gezmeden geçmeyin. Şimdi bir bakalım içeride neler var neler yok. Rodos'un en önemli, en tarihi caddelerinden bir tanesi olan Şövalyeler Caddesi'ndeyiz. Burası yaklaşık 700 yıldır ayakta ve orta çağdan fırlamış gibi hissettiriyor. Caddenin iki yanında dizili olan taş binalar aslında farklı ülkelerden gelen şövalyelerin konuk evleriymiş. Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar hepsinin ayrı binası varmış. Her birinin kapısında da kendi arması yer alıyor. Bu caddede yürüyerek adeta tarih boyunca bir yolculuk yapıyorsunuz diyebilirim. Ve bu yolun sonunda da bizi Büyük Üstadlar Sarayı bekliyor. Hazırsanız hem şöyle bir caddeye bakalım hem de Büyük Üstadlar Sarayı'na doğru devam edelim. Bakın az önce bahsettiğim armalardan bir tanesi de burada. Old Town'un içerisinde yürürken bu yerdeki taşlar büyük ihtimalle dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Bunlara hohlaki deniyor. Hohlaki aslında bir tür geleneksel mozaik döşeme sanatı. Yunan kültürüne özgü bu yöntem özellikle Rodos, Kos ve Simi gibi Ege adalarında oldukça yaygın. Taşların özenle seçilip yere tek tek elle yerleştirilmesiyle yapılıyor. Bu taş döşemeler sadece görsel olarak güzel değil, pratik bir sebepleri de var. Yazın güneşi emmediği için zemin serin kalıyor. Islak zeminlerde bile kaymayı önlüyor. Ayrıca avlu ve sokakların temiz ve düzenli görünmesini sağlıyor. Hohlakya'nın geçmişi Osmanlı dönemiyle Bizans'a kadar dayanıyor. Ama asıl gelişimini Rodos'taki şövalyeler döneminde yaşıyor. O yüzden özellikle Old Town sokaklarında ve tarihi binaların girişlerinde bu döşemelere sıkça rastlayabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki de bu döşemeler sizin zorla yürümenizi de sağlayabiliyor. O yüzden burada parmak arası terlikler vesaire de gerçekten sağlam, rahat bir ayakkabı giyerek Old Town'u gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü başka türlü gezilmiyor arkadaşlar. Şimdi geldik Büyük Üstadlar Sarayı'na. Burası Rodos'un en ihtişamlı, en görkemli yapılarından bir tanesi. Aslında temelleri 7. yüzyılda Bizanslar tarafından atılmış ama bugünkü halini 14. yüzyılda St. John şövalyeleri inşa etmiş. Hem adanın yönetim merkeziymiş hem de savunma amacıyla kullanılan bir kale gibiymiş. 1522'de Rodos Osmanlılar tarafından fethedilince saray, depo ve hapishane olarak kullanılmış ancak 1856'da barut deposu patlayınca büyük kısmı yok olmuş. Sonrasında İtalyanlar 20. yüzyılın başında burayı yeniden inşa edip restore etmiş. İçerisinde antik Roma mozaikleri, Bizans ikonaları ve muhteşem bir avlu var. Özellikle Medusa mozaiği en dikkat çeken eserlerden. Rodos'a gelirseniz bu sarayı görmeden kesinlikle dönmeyin. Çünkü burası adanın adeta bir tarih hazinesi gibi.
Hep söylüyoruz hospitalier şövalyeleri diye. Peki kimdir bu hospitalier şövalyeleri? Aslında hikayeleri 11. yüzyılda Kudüs'te başlıyor. Önceleri kutsal topraklara giden Hristiyan hacılara hastane hizmeti vermek ve onları korumak için kurulmuş dini bir toplulukmuş. Zamanla işler değişmiş, savaş kaçınılmaz olmuş ve bu dini grup bir anda savaşçı keşişlere dönüşmüş. Sonra Kudüs düşüyor, Kıbrıs'a geçiyorlar ama asıl güçlerini buldukları yer Rodos. 1309'da adayı ele geçiriyorlar ve tam 213 yıl boyunca burayı yönetiyorlar. Şövalyeler adaya kaleler, surlar, saraylar inşa ediyor. Bugün hala ayakta olan o muhteşem taş yapılar işte onların eseri. Ta ki 1522'de Kanuni Sultan Süleyman gelip Rodos'u fethedene kadar. Şövalyeler adayı terk ediyor ve Malta'ya geçiyorlar. Oradan sonra zaten adı Malta Şövalyeleri olarak kalıyor. Kısacası Rodos'un her yerinde onların hikayelerini bulabilirsiniz. Sokrates Caddesi'ne geldik. Burası hediyelik eşyalar cenneti. Minik Eminönü'nde diyebiliriz burası için. Yüzyıllardır adanın en hareketli ticaret yolu. Bugün de sağlı sollu hediyelikçiler, takılar, seramikçiler, rengarenk dükkanlar var. Ama burası sadece alışveriş yeri değil, tarihte sokakların arasında gizli. Caddenin sonunda Süleymaniye Camii karşılıyor sizi. Kanuni döneminden kalma Osmanlı izlerini burada hissedebiliyorsunuz. Biraz ileride de Roloi Saat Kulesi var. Dilerseniz çıkıp tüm Old Town'u kuş bakışı izleyebilir. Kısacası Sokrates Caddesi hem alışveriş hem de tarih dolu bir yolculuk. Kesinlikle uğramadan geçmeyin. Şu an Sokrates Caddesi'nin sonundayız. Arkamızda pembe kubbesiyle Süleymaniye Camii gözüküyor. Rodos'un Osmanlı döneminin en görkemli izlerinden biri. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle adanın fethi sonrası tam burada yapılmış. Adanın en eski büyük camisiymiş. Orijinal minare 1808'de onarılmış, 1987'de güvenlik gerekçesiyle yıkılmış. Cami daha önce söylenenlere göre San Apostoli Kilisesi'nin bulunduğu yere yapılmış olabilir. Planı 3 kubbeli ve tek minareli, kubbeler Osmanlı'nın erken cami tipine ait. 1808'de yeniden inşa edilmiş, 1990'lardan sonra restorasyon görmüş ve bazı dönemlerde müze olarak kullanılmış. Old Town'un en dikkat çeken yapılarından bir tanesi de Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi. Kütüphaneye adım attığınız anda sizi küçük ama çok etkileyici bir Osmanlı avlusu karşılıyor. Duvarlarda ve iç mekanda Osmanlı hat sanatı örnekleri de hemen gözümüze çarpıyor. Kütüphanenin içinde tam 1200'ün üzerinde el yazması eser var. Bunlar arasında el yazması Kur'an-ı Kerimler, fıkıh, astronomi, tıp ve tarih kitapları, dönemin İslami ilimleri üzerine yazılmış nadir eserler. Eski haritalar, minyatürlü el yazmaları gibi kıymetli belgeler de var. Kütüphane Osmanlı döneminde sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda dersler verilen bir ilim yuvası, dini törenler ve bayramlaşma için bir buluşma noktasıymış. Bugün ise burası bir müze gibi gezilebiliyor. Giriş ücretsiz. Şimdi sizi Rodos Old Town'un en yüksek noktasında yani Roloi Saat Kulesi'ne getirdim. Burası gerçekten tam anlamıyla Osmanlı ve Bizans izlerini taşıyan bir zaman kapsülü. İlk olarak 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiş ama zamanla zarar görmüş ve özellikle 1856'daki büyük patlamada ciddi hasar almış. Sonrasında ise Fethi Paşa döneminde barok tarzda yeniden inşa edilmiş. Kulenin içinde 53 ahşap basamaklı daha bir merdiven var. Çıkması biraz zahmetli ama tepeye ulaştığınızda sizi 360 derece panoramik bir manzara bekliyor. Tüm Old Town'un taş çatılı evleri, surlar ve masmavi Ege Denizi ayaklarınızın altında. Giriş ücreti 5 euro ve içinde bir de ücretsiz içecek hakkınız var. Kahve, bira ya da meşrubat içebiliyorsunuz. Gün batımında veya gece ışıklandırması ile çıkarsanız bence bu kule Rodos'un en romantik ve etkileyici noktalarından biri haline gelebilir. Şimdi Rodos Adası'nda Osmanlı döneminden kalma olan en önemli camilerden bir tanesinin önündeyiz. Mehmet Ağa Camii. 1819'da Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış bir Osmanlı camisi. Tek kubbeli ve tek minareli, sade mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde Müslümanların ibadet yeriydi. Bugün ibadete kapalı ancak tarihi ve kültürel bir yapı olarak ziyaret edilebiliyor. Adadaki Osmanlı izlerinin en önemli örneklerinden bir tanesi de bu cami. Evet,
Şimdi biz hemen otelimizin yanındaki Returlist denilen bir restorana geldik. Burası bize otelden bir öneri olarak geldi arkadaşlar. Dediler ki burayı mutlaka ziyaret edin. O yüzden biz de ilk gün hem otele yakın hem de gerçekten çok güzel gözüküyor şu an her şey. Yemeklerimiz geldiğinde de zaten sizlerle birlikte hepsini göstereceğim, paylaşacağım. Hatta şu an yemekleri görüyoruz. Ben biraz yemeği yiyorum. Ondan sonra bakalım güzel miymiş, değil miymiş? Hesabımız 61 euro arkadaşlar. Her zaman hesap sonrası bir ikram geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Klasik bir limoncello. Önceki videomda da anlatmıştım size. Yemekten sonra hazmı kolaylaştırmak, mideyi rahatlatmak, ağızda güzel bir tat bırakmak için böyle ikramlar yapıyorlar. Vallahi yemeklerimizi yedik. Biz çok beğendik. Özellikle et ve salata. Rodos'a gelirseniz mutlaka denemeniz gereken yerlerden bir tanesi burası olsun arkadaşlar. Bir de hemen şöyle bir ortamı da size göstereyim bakın. Büyükçe bir ağacın altında serin serin yemeğinizi yiyebilirsiniz. Günün yorgunluğunu jacuzzi'de atmayan da ne bileyim. Şimdi nereye geldik? Adanın en ikonik, en çok fotoğraf çektirilen noktalarından bir tanesi olan Lindos köyüne, Lindos Akropolü'ne geldik. Lindos köyü masmavi denizin kıyısında yamaçları kurulmuş bembeyaz evleriyle tam bir Ege kartpostalı gibi. Köyün içinden dar taş döşeli sokaklardan yürüyerek yukarıya doğru çıktığınızda ise muhteşem bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Akropol'ün zirvesinde önce antik Yunan döneminden kalma Athena Lindia Tapınağı sizi karşılıyor. Burası M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış ve zamanında denizcilerin kutsal mekanıymış. Tapınağın kalıntıları bugün hala ayakta. Özellikle Dorik sütunları arasında yürümek insana zamanda yolculuk hissi veriyor. Ama Lindos Akropolü sadece antik Yunan'la sınırlı değil. Bizans döneminde bir kilise, ardından Saint John şövalyeleri tarafından kale ve surlar eklenmiş. Yani burada antik çağdan orta çağa kadar uzanan bir tarih katmanı var. Her adımda farklı bir dönemin izini görmek mümkün. Ve tabii ki buranın en büyüleyici yanı manzarası. Akropol'ün tepesinden aşağıya baktığınızda bir yandan Lindos plajı, diğer yandan ise kalp şeklindeki görüntüsüyle St. Paul koyu. Masmavi deniz, bembeyaz köy evleri ve tarih hepsi bir arada. Ufak bir bilgi, saat 12 ile 5 arasında kapalı oluyor. Büyük ihtimalle sıcaktan dolayı kapatıyorlar burayı. Aklınızda bulunsun. Gelecekseniz eğer 12 ile 5 arası gelmemeye çalışın. Rodos'a geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de burası arkadaşlar. Gerçekten muhteşem manzarası, denizi, her şeyle şahane bir yer. Sadece birazcık sıcak. Bir de buraya gelecekseniz arkadaşlar terlik giymeyin. Normal rahat bir sandalet, ayakkabı vesaire giyebilirsiniz. Şimdi biz yemek için Stegna'ya geldik. Bu arkamda da görmüş olduğunuz Stegna Beach. Burası da yol üzerinde uğrayıp denize girebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ama biz sadece yemek için geldik buraya. Size de burayı göstermek istedim.
Evet, yine her yerde olduğu gibi hesabı istedik ve şöyle tatlı Galacto Böreko ikram geldi. Hemen hesabımızı da size gösteriyorum. Bakın ne kadar tutmuş. Instagram'dan Rodos için öneri sormuştum ve bana çoğu kişi de Kozas'a mutlaka gelmelisin dedi. Biz de yol üzerinde Kozas'a geldik. Gerçekten beğendik arkadaşlar. Yani hayatımızda yediğimiz herhalde en iyi kalamarı burada yemiş olabiliriz. Gerçekten abartmıyorum. Diğer lezzetler de çok güzeldi. Sizler de Rodos'a gelirseniz eğer bu taraflara uğrayacaksanız mutlaka buraya da gelin derim. Bu lezzetleri deneyin. Mutlaka rezervasyon yaptırın ama gelmeden önce biz erken saatte geldiğimiz için yer bulabildik. Ama onun dışında yer bulmak biraz zor olabiliyor. Şimdi gelin diğer durağımıza doğru devam ediyoruz. Şimdi ise adanın en popüler beachlerinden bir tanesi olan Tsambika Beach'e geldik. Rodos'un doğu kıyısında yer alan Tsambika Beach, altın sarısı incecik kumları ve turkuaz rengi deniziyle adeta cennetten bir parça. Plaj oldukça geniş, sığ ve dalgasız olduğu için özellikle çocuklu aileler ve denize huzurla girmek isteyenler için birebir. Plajın hemen yukarısında ise etkileyici bir manzaraya sahip Tsambika Manastırı bulunuyor. 300'den fazla basamakla çıkılıyor ama tepeye ulaştığınızda o nefes kesen Rodos manzarası her şeye değiyor. Macera arayanlar için de sahil kısmı oldukça hareketli. Jet ski, parasailing, banana ve diğer su sporları seçenekleriyle gününüze heyecan katmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Şimdi biz burada denize girmeyeceğiz ama yol üzerinde olduğu için size gösterelim istedik. Hemen şöyle bir denize bakalım, etrafa bakalım. Ondan sonra yine başka bir durağımıza devam edeceğiz. Bu arada gerçekten sıcak. Aslında manastıra çıkacaktık ama 300 basamak gerçekten bizi çok yoracaktı bu sıcakta. Zaten Akropol'e çıkarken çok yorulduk. Havada kaç derece biliyor musun? 38 derece. Şu an 38 derecede çekim yapıyoruz. Yolda şöyle bir şapka bulduk. İyi ki almışız gerçekten. Buraya gelecekseniz bu zamanlarda böyle ekipmanlarınızı yanınızdan ayırmayın. Hatta şemsiye bile çok daha güzel olabilirdi. Survivor parkuru yapmışlar buraya çocuklar eğlensinler diye. Deniz bayağı iyi duruyor ve gördüğünüz gibi oldukça da büyük bir plaj. Vallahi dayanamadık. Yine bir ayaklarımızı sokalım dedik. Tam böyle turist Ömer modunda geziyoruz gerçekten. Deniz tam benim istediğim gibi arkadaşlar. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Gayet ideal. Valla güzel tatil yapılacak, gezilecek yerlerden bir tanesiymiş burası. Aklınızda bulunsun, biz burayı çok sevdik. Mükemmel plaj kombinim ve ben. Allah kahretsin, çok güzel. Bu arada sizin için hemen beach fiyatlarını da sordum. Ön taraflar 30 euro, arka taraflar 25 euro. Şimdi biz dayanamadık. Hemen üstümüzü şöyle bir değiştirdik. Şu denizin bir tadını çıkaralım istedik. Biraz keyif yapıyoruz efendim. Bu arada Yunanistan'ın en sevdiğim yanlarından bir tanesi de denize herkesin ulaşım imkanının olması. Eğer beach'e para vermek istemiyorsunuz, bakın şu arkadaki yer gibi ya da bizim yaptığımız gibi plaja ücretsiz para vermeden girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama böyle deyince kabarman gerekiyor. Kabaramazsın kel Fatma. Annen güzel, sen çirkin. Waterfall'a gitmeniz için buradan geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buz gibi bir su akıyor ve böyle bir tünel. Tünelin sonunda Waterfall'a çıkıyor. Anam çok korkutucu değil mi burası böyle? Tünelin sonu göründü. Sonunda şelaleye geldik arkadaşlar. Tünellerden geçtik, soğuk sulardan geçtik. Survivor'ı burada yaşadık ama sonuca ulaştık.
Yorulduk gerçekten ama çok güzel ya. Güzel geziyoruz bence. Şu ana kadar iyi gidiyor. Şimdi de yol üzerinde Leduc Beach'e uğradık. Burası da yol üzerinde uğrayabileceğiniz güzel ve meşhur plajlardan bir tanesi. Hemen yanında da Anthony Quinn plajı var. Burası da Anthony Quinn ile Leduc arasında kalan Plaka Beach. Burayı da böyle görebilirsiniz. Girmek isterseniz girebilirsiniz ama bu taraflar biraz kayalık, o yüzden çok hoşuma gitmedi. Devam ediyoruz. Şimdi ise adanın en meşhur plajlarından bir tanesi. Zamanında Anthony Quinn'in de müdavimi olduğu plajlardan Anthony Quinn Beach'e geldik arkadaşlar. Rodos'un en etkileyici yerlerinden bir tanesi olan Kalitea Spring'e geldik. Burası hem tarihi dokusuyla hem de denizle iç içe, eşsiz atmosferiyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. 1920'lerde İtalyanlar tarafından inşa edilmiş ve zamanında şifalı sularıyla ünlüymüş. Bugün ise mozaiklerle süslü yapılar, palmiyelerle çevrili avlular ve cam gibi berrak deniziyle hem tarih hem huzur sunuyor. Bu arada buraya bu kadar bayıldık ki gerçekten aklınızda bulunsun arkadaşlar, gelecekseniz. Yani bence mutlaka ki buraya gelmelisiniz. Burası şu an bizim favori noktalarımızdan bir tanesi oldu. İçerisi çok güzeldi. Hop, hızlı bir güncelleme yaptım. Biz şimdi hemen hızlıca geldik, üzerimizi değiştirdik ve dün çok güzel bir yere rezervasyon yaptırmıştık. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz Ositio denilen bir yere geldik. Buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi hem şık hem de eğlenceli. Akşam belli bir saatten sonra gerçekten burada güzel bir eğlence oluyor. Biz de dün gördük. Dün gördüğümüz zaman dedik ki buraya bir gelelim. O yüzden dünden rezervasyon yaptırmıştık. Şimdi buraya geldik. Bir şeyler sipariş ettik. Onlar geldiğinde size göstereceğim. Sonrasında da hesabımızı ve burayı beğenip beğenmediğimizi videonun sonunda anlatırız zaten. Ama şimdilik böyle. Çok güzel, gerçekten bayıldık. Hem mekan güzel hem de güzel esiyor. Hem de oldukça şık bir yer. Ya bu lüks mekanların böyle her yeri karartıp yemeği size gösterememe olayı ne olacak? Niye bu kadar çok karartıyorsunuz? Yemeği çekeyim dedim, olmadı. Flaşla çektim ya. Her neyse, şimdi yemeklerimiz geldi. Ben bir makarna söyledim. Aslında buranın geleneksel bir makarna türü vardı. İnternette onu görmüştüm. Sonra menüyü yeniledikleri için başka bir makarna türüyle yapıyorlarmış. Bir de hamburger söyledik.
Öyle. Çok memnun kaldık mı? Yani çok memnun kalmadık. Yemekler güzel miydi? Fena değildi. Servis bence çok iyi değildi. Bizimle neredeyse hiç ilgilenmediler. Ama fiyatı hemen şöyle gösteriyorum size, bakın. 95.50, 10 euroluk %10'luk bir tiple birlikte 105 euro etti. Değer mi? Bence değmez. Burada daha güzel yerler buluruz, gideriz. Mesela bugünkü sabah gittiğimiz yer, deniz ürünlerini denediğimiz, o kadar güzeldi ki bayılmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Rodos'taki kalabalık plajlardan, hareketli sokaklardan biraz sıkıldıysanız Rodos'un en tepe noktalarından bir tanesi olan Filerimos Tepesi'ne mutlaka gelmelisiniz. Ioulissos kasabasının hemen üzerinde yer alan bu tepe hem manzarası hem de manevi havasıyla ziyaretçilerini gerçekten etkiliyor. Tepedeki ilk durağımız Filerimos Manastırı. En önemli yapılardan biri 14. yüzyılda Hospitalyer şövalyeleri tarafından inşa edilen Filerimos Manastırı zamanında Ortodoks, Katolik ve hatta Osmanlı döneminde farklı amaçlarla kullanılmış. Şu anki hali ise daha çok İtalyanlar döneminde restore edilmiş versiyonu. Manastıra girdiğinizde sizi taş duvarlar, loş ama etkileyici bir iç mekan, kutsal ikonalar karşılıyor. Manastırdan çıktıktan sonra hemen önünüze böyle taş bir yol uzanıyor. Bu yolun adı da Çile Yolu olarak geçiyor. Bu yol boyunca Hz. İsa'nın çilesini anlatan durakları simgeleyen kabartmalar var. Yolun sonunda ise sizi dev bir haç bekliyor. Yaklaşık 18 metre yüksekliğinde gri beton bir yapı. Haçın içine girip yukarı tırmanabiliyorsunuz. Güncel duruma göre bazen açık olabiliyor. Yukarıdan manzara muazzam. Rodos'un kuzeyi, Ioulissos Ovası, Ege Denizi ve açık havada Türkiye kıyılarını bile görebilirsiniz. Evet, size demiştim ya, Türkiye kıyıları da buradan gözüküyor diye hava açık olduğunda. Hava şu an yeteri kadar açık olmasa da Türkiye kıyılarını görebiliyoruz. Bakın hemen şurası Datça, burası Simi, bu önde görmüş olduğunuz da Rodos Havalimanı. Şimdi ise Rodos şehir merkezine yarım saat uzaktaki Kelebekler Vadisi'ne geldik. Rodos'un iç kesimlerinde doğanın tam ortasında yer alan Kelebekler Vadisi, yaz aylarında binlerce kelebeğin akın ettiği büyüleyici bir vadi. Serin havası, ahşap yürüyüş yolları, küçük dereleri ve yemyeşil ortamıyla şehrin karmaşasından uzaklaşıp nefes almak için harika bir yer. Haziran'dan Eylül'e kadar özellikle Panaiya türü kelebekler burayı dolduruyor. Sessizce yürüdüğünüzde ağaçların, taşların üzerinde yüzlercesini görebiliyorsunuz. Ani bir hareketle hepsinin aynı anda havalanmasına tanıklık edebilirsiniz. Vadi boyunca küçük köprülerden geçip yukarıya doğru çıkarsanız Kalopetra Manastırı'na ulaşabilirsiniz. Ayrıca sıcak yaz günlerinde tam olarak bir kaçış noktası oluyor burası. Siz de Rodos'a geldiğinizde burayı ziyaret etmeden geçmeyin diyoruz. Ve şimdi sizi güzel kelebek görüntüleriyle, güzel yemyeşil doğayla baş başa bırakıyorum. Burada bir alt taraf var, bir de üst taraf var. Üst taraf manastıra kadar gidiyor. İkisinin de toplam giriş bileti 6 euro. O kadar yol geldik, manzara göreceğiz, manastır göreceğiz diye. Tek gördüğümüz manastır bu. Kapalıymış manastır, o yüzden giremedik.
Şimdi biz çok güzel bir yere geldik. Tabii ki de Rodos'a gelmişken şaraplardan, üzümlerden bahsetmemek olmaz. Biz de onun için Kelebekler Vadisi'ne giderken yol üzerinde Anastasya denilen bir yer gördük. Burada wine tasting vesaire falan yapıyorlardı. Onu bir araştırdık, hemen WhatsApp'tan adama yazdık. Adam dedi ki tabii ki de 10 ile 5 arasında her gün açığız, gelebilirsiniz. Biz de yol üzerindeyken buraya uğradık. Burada fiyatlar inanılmaz ucuz. 5 tane şarap tadıyorsunuz, 5 euro ödüyorsunuz. Bir de yanında isterseniz ekstradan işte dolmades, mezeler bilmem ne vesaire falan bir sürü şeyler getiriyor. Bunlar için de kişi başı 25 euro ödüyorsunuz. Ben araba kullandığım için sadece bir şarap söyledik. Yani bir kişilik şarap söyledik. Bir de bir kişilik böyle meze söyledik. Onu biz paylaşacağız vesaire. Eğer aklınızda bulunsun bu taraflara gelirseniz bence böyle bir deneyimde yaşamak isterseniz buraya uğrayabilirsiniz. Şu ana kadar her şey çok güzel gözüküyor. Kız da çok tatlıydı. Türkiye'den geldiğimizi söyledik. O dolmades falan yaptı. Hani siz zaten biliyorsunuz dedi bunları. Neyse şimdi bakalım yemeklerimiz gelsin. Ufak bir şarap tadımı yapalım. Sonra merkeze dönüyoruz artık. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu arkamda bakın görmüş olduğunuz yerde şey yapabiliyorsunuz. Yemek kursu da alabiliyorsunuz. Onun fiyatı farklıydı galiba. Olmadı aşağılara açıklamalar kısmına yazarım ben yemek kursunun fiyatlarını. Gelmişken burada geleneksel ve yerel lezzetleri de birlikte yapıp sonrasında yiyebilirsiniz. Late harvest, 15 grams of sugar per liter in the wine, make it semi-dry, an aperitif wine. Cherry, blackcurrant, smoked plum, black pepper, and hints of leather. It pairs with lamb, beef, and chocolate. You need something fatty with it. It's very dry otherwise. Can age for another 5 years. And here you have a sweet dessert red wine, very unusual for most winemaking countries, more common in Greece. Mandilaria, the local red variety of Rhodes, flavors of strawberry, cherry, and raspberry. 3 to 4 weeks of late harvest, 100 grams of sugar per liter in the wine. Aracımızı Olympic Rent-A-Car'dan 2 günlük olarak kiraladık. 150 euro ödedik. Günlüğü 75 euro. Tüm adayı gezdik ve sadece 26 euro benzin ödedik. Şimdi artık arabasız gezimize şehrin içinden devam ediyoruz. Old Town içerisinde gezerken karşınıza çıkan Meryem Ana Kilisesi 14. yüzyılda Hospitalier şövalyeleri tarafından yaptırılmış. Gotik tarzda inşa edilen bu kilise zamanla savaşlar ve yıkımlarla harap olmuş. Bugün sadece bazı kemerleri ve apsis kısmı ayakta ama hala etkileyici bir açık hava kalıntısı olarak gezilebiliyor. Şimdi biz Büyürakuta denilen bir yere geldik arkadaşlar. Burada hem bira tadımı yapıyoruz hem de böyle birkaç bir şeyler atıştıralım istedik. Bir tane bira geldi. Bu Leros birası. Burada Atina birası. Bunların tadına bakacağız burada. Değişik bir şeyler denemek isterseniz buraya uğrayabilirsiniz. İçerideki çalışan arkadaşlar da çok tatlılar. Bizimle bayağı bir ilgilendiler böyle. İşte şunu anlatıyor, şöyle yapıyor, bunu işte seversiniz. İşte biraz daha portakal aromalı vesaire falan. Aromaları değişik. Fermentesine göre bula bula bunları anlatıyor. Siz de geldiğinizde burayı ziyaret edebilirsiniz bence. Çünkü bu biralar gerçekten lezzetli geldi bana. So here we have the truffle fries with cheese from Naxos, and this is a truffle mayonnaise. And here we have the baked Mizitra cheese with our soft dark bread with truffle and honey. Thank you. You're welcome. Okay. Trüflü bir Mizitra peyniri söyledik. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Bak, böyle bir şey olamaz. Muhteşem. Are you ready? Yeah.
abone olun. Bir şey diyeceğim. Sanırım bizim yani Rodos'ta en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi oldu. İçeride bizimle ilgilenen kız, neyse dur güneş şöyle gelsin. İçeride bizimle ilgilenen kız o kadar tatlıydı ki görüyorsunuz zaten, bir abone olun dedi. Onun hatırına siz de artık bir abone olursunuz arkadaşlar. Bakın neler yaşadık, nerelere gittik, bu sıcakta nereleri çektik sizler için. Şimdi ise devam ediyoruz. Buradaki yemeğimiz gerçekten çok iyiydi. Tüm deneyimler çok iyiydi. En sonunda güzel de bir tatlıyla kapanış yaptık. Ve şimdi devam ediyoruz. Tüm yediğimizde içtiğimizde 4 tane de biramız var. Hepsine de 50 euro ödedik. Bu arada biz gitmedik ama adanın güney ucunda Prosonisi denilen bir beach var. Hem doğal güzellikleriyle hem de benzersiz yapısıyla dikkat çeken eşsiz bir bölge. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz'in suları burada birleşiyor ve adayı ikiye bölen dar bir kara şeridi ortaya çıkıyor. Bu doğal oluşum burayı sadece fotoğraf açısından değil, su sporları açısından da cazip kılıyor. Rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunları için adeta bir cennet olan Prosonisi'de bir yanda dalgalı Ege Denizi, diğer yanda sakin Akdeniz suları bulunuyor. Prosonisi hem macera arayanlar hem de huzur arayanlar için unutulmaz bir durak. Eğer isterseniz şehir merkezinden Prosonisi Beach'e de gidebilirsiniz. Buradan yaklaşık olarak tam 2 saat sürüyormuş arkadaşlar. O yüzden bize uzak geldiği için biz gezmedik ama siz istiyorsanız gezebilirsiniz. Mandraki Limanı'ndaki yel değirmenleri 3 taş yapıdan oluşuyor. Limanın girişinde zarifçe de sıralanmışlar. Orta çağda gemilere un sağlamak için kullanılmış bu değirmenler bugün Rodos'un en çok fotoğraflanan noktalarından biri. Arka plandaki kale ve denizle birlikte özellikle gün batımında büyüleyici bir manzara sunuyor. Hem tarihi hem de estetik bir durak olarak adaya gelen herkesin de ilgisini çekiyor. Bu arada adadaki beachleri, plajları gezmek istiyorsanız sahil üzerinde bir sürü böyle yerler var. Buralardan günübirlik tur satın alıp o şekilde gezebilirsiniz plajları. Şimdi ise sıra geldi dünyanın 7 harikasından bir tanesi olan Rodos heykeline. Heykel M.Ö. 292 ile 280 yılları arasında yapılmış. Rodos halkı şehirlerini kuşatan düşmanlara karşı kazandıkları zaferi kutlamak için güneş tanrısı Helios'un devasa bir heykelini dikmiş. Yapıldığı yerle ilgili kesin bir bilgi yok ama efsaneye göre Mandraki Limanı'nın girişinde limanın iki yakasına ayaklarıyla bastığı söyleniyor. Gemiler bu devasa heykelin bacaklarının arasından geçermiş gibi anlatılıyor. Fakat bu sahne muhtemelen bir efsane. Çünkü o kadar geniş bir açıklığa sahip olması o dönem teknik olarak mümkün değil. Maalesef heykel yapıldıktan 56 yıl sonra büyük bir deprem sonucu yıkılıyor ama yıkıntıları bile yüzyıllarca yerde kalmış. Bugün heykelden hiçbir şey kalmadı ama Rodos'a gelenler heykel burada mıydı diye soruyor. Limandaki iki bronz geyik heykelinin olduğu noktalar aslında Helios heykelinin olduğu noktalarmış. Grigorio Lampraki'ye geldik. Burada aradığınız her türlü markayı bulabiliyorsunuz. Stradivarius var, Lacoste var, Oysho var, Zara var, elektronikçiler var. Her şeyi burada bulabilirsiniz rahatlıkla. Burası da alışveriş edecekseniz gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi biz nereye geldik biliyor musunuz? Pizzanias'a geldik. Burada çok güzel yemekler yedik. Aynı zamanda çalışanlardan bir tanesi de Türkmüş arkadaşlar. O yüzden çok da güzel muhabbet ettik. Hem yemekleri güzel hem sohbeti güzel. Ve hesabımızı da hemen size gösteriyorum. Bakın. Tüm yediklerimiz bu kadar tuttu. Bir de küçük bir flumari uzomuz var. Vallahi gelirseniz burası benden size tavsiye. Gelin benden de bir selam söyleyin. Güzel yemeklerin tadına bakın diyorum. Ve şimdi bir sonraki durağımızda, bir sonraki maceramızda görüşmek üzere diyerek bu anı kapatıyorum.
Ama kapatmadan önce eğer kanala abone değilsiniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bu arada Rodos'un akşamları da fena değil ha arkadaşlar. Eğlenmek isteyenler için oldukça fazla mekan var burada. Bir tane de mekan söyleyeceğim size. Şimdi ismine bakıyorum. Hatırlamıyorum çünkü mekanın adını. Bizim arkadaşlar daha önce geldi. Onlar söylediler ama biz böyle çok hani eğlenmeyi seviyor muyuz bilmiyorum. Öyle yaşlandık artık ya. Bizden geçti o işler. Böyle yüksek sesli müzikler, sabaha kadar eğlenceler falan artık bizden geçti. Yaşlar ilerledi. Ronda diye bir yer var. Ronda Restoran Beach Bar. Bakın burasının eğlencesi çok iyi diye söylediler. Biz de baktık gerçekten güzeldi. Ama dedik ki bizim kafamız kaldırmaz. Ama size böyle bir alternatif olsun. Şimdi şöyle bir akşam gözüyle Old Town içerisini gezelim. Günaydın, günaydın, günaydın. Corner Bakery'e geldik. Sabah uyandık. Meğersem 10.30'da kahvaltı bitiyormuş bizim otelde. Biz bunu unuttuk tamamen. 2 gün boyunca sabah 7-8'de kahvaltıya oturduğumuz için dedik ki bugün de artık iyice bir uyuyalım, kahvaltıya geç gideriz diye. Neyse. Şimdi biz milföylü, içi böyle hindili, peynirli bir börek söyledik. Bir de şöyle bir omletimiz var. Hemen gösteriyorum. Ve kahvaltımızı yapmaya başlıyor. Bugün kahvaltımız bu şekilde. Eğer hani sizin otelde falan kahvaltınız yoksa bu dışarıda da böyle börekler alıp pastane ürünleriyle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Biz böyle frappe söyledik. Tabii ki de Ligorala, Lili Zahari söyledik. Yani az süt, az şeker. Bugün Rodos'un merkezinde kaldık ve hiçbir yere gitmedik. Dedik ki bugün biraz keyif yapalım, denize girelim diye. Onun için de Eli Beach tarafına geldik. Eli Beach'te de Ronda'ya geldik. Ronda aslında akşam eğlencesiyle meşhur. Ama biz sabah da geldik. Bu arada şezlong ücretleri de 50 ile 120 arasında değişiyor. Eğer istemezseniz Yunanistan'ın yine en sevdiğim özelliklerinden biri. Bakın hemen beach'in önüne bu şekilde oturup şemsiyenizi kurabilirsiniz ve kimse de buna bir şey demiyor. Yani istediğiniz yerden denize girebiliyorsunuz burada. 2 şezlong, bir şemsiye. 3. sıradan 60 euro verdik. Böyleli. Güzel. Bugün de biraz burada böyle keyif yapıyoruz. Burada deliler gibi eğlenmek istiyorsanız en meşhur gece kulüplerinden bir tanesi de bu arkamda görmüş olduğunuz Nor. Özellikle işte böyle özel DJ'ler falan geliyor. Bu arada Mahmut Orhan da geliyormuş yakın bir zamanda. Aklınızda bulunsun. Böyle eğlenmek istiyorsunuz, gece tam bir club havasında vakit geçirmek istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Zaten hemen şehrin merkezinde. Bu arada Rodos'a geldiğinizde eğer civardaki yakın adaları da gezmek istiyorsanız bakın arkamda görmüş olduğunuz yer var. Buradan önceden saatlere bakarak yakın adalara geçiş yapabilirsiniz. Bu arada her gün yok. Sadece haftanın belirli günleri var. O yüzden gelmeden önce mutlaka kontrol edip planınızı ona göre yapabilirsiniz. Şimdi burada Stegi diye bir yer var. Çok güzel gyros yapıyor dediler. Biz de dedik ki bir deneyelim. Şöyle videoyu çekmeden önce bir iki ısırık alayım da ondan sonra dedim videoya gelin. Kötü çıkar falan yayınlamayız. Güzel arkadaşlar. Stegi'ye gelip gyros yiyebilirsiniz. Benden size tavsiye. Ben beğendim. Ekmeği zaten ilk şöyle ekmeği tuttuğumda aha dedim ekmek çok güzel. Sonra tadına baktık. İçerisindeki cacıki güzel. Ondan sonra tavuğun marinesi güzel.
Bir gyros, bir de mitos yani bira. Toplamda 8.40 ödedik. O zaman afiyet olsun. Adadaki belli başlı plajlara, görülecek yerlere gitmek istiyorsunuz. Bizim gibi araba kiralamak yerine otobüsle de gidebiliyorsunuz. Hemen bu arkamda görmüş olduğunuz bus terminal diyeyim artık buraya. Bütün otobüsler buraya gidiyor. Gitmek istediğiniz her yere buradan gidebiliyorsunuz. Sanırım fiyatları da çok fazla ve en fazla fiyat olan adanın en güneyindeki Prasonisi Beach'ti galiba. Orası bir 10,5 euro ama onun dışında 2,5-4 euro gibi ücretleri var. Rodos'ta birilerine böyle hediye götürecekseniz melokuni denilen böyle ballı, geleneksel bir tatlı var arkadaşlar. Bunlardan buraya gelince mutlaka tadın. Zaten bize otelde girişte de böyle küçük bir vermişlerdi. Tadı gerçekten güzel, lezzetli. Eğer böyle hediye alacaksanız bunları tercih edebilirsiniz. Rodos'taki son akşam yemeğimizde Mama Sofia denilen bir yere geldik. Burayı ilk günlerde geldiğimizde böyle önünde kocaman sıralarla birlikte dedi ki burası neymiş ya falan diye öyle keşfettiğimiz bir yer oldu. Şimdi şöyle 2 kişilik bir traditional tabakları varmış ama yani yok içerisinde. Greek salat var, yani horyatiki salat var, dolma var, musakka var. Ondan sonra bu kızarmış feta çizlerinden var, sebze kızartması var, fasulye var, meatball var, geleneksel ev yapımı etli böyle bizim biraz daha yahni dediğimiz türden bir etleri var, onlardan var, kebabı var, cacıkisi var, patlıcan salatası var da var yani. Yanına bir de tabii biz bu kadar büyük geleceğini düşünmediğimiz için o yüzden böyle kocaman bir kalamar tabağı da söylemiş olduk. Biz bunların hepsini nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Ama şimdi gelin hepsinin tatlarına bakalım. Bakalım o kadar sıraya değecek mi? O kadar insanlar, bir sıra beklemedik bu arada. Geldik, rezervasyon yaptırmak istedik. Adam dedi ki akşam gelin, ben dedi sizi gördüm. Ben dedi size yer ayarlarım. Neyse biz de geldik, oturduk işte, şimdi yemeğimizi yiyelim. Say something. Hello from Greece. Hello, komşu. Komşu, thank you very much. Thank you. Say bye bye to my fans from Turkey. Thank you. Hesabımızda hop. Yemekler çok iyi miydi? Fena değildi. Gelirseniz böyle Yunan lezzetlerinin hepsini bir arada deneyimlemek isterseniz bence mantıklı. Ama biz artık o kadar güzel yerlerde yemek yedik ki bizi bunlarla kandıramazsınız. O yüzden gelirseniz siz de denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani çok iyi değil ama kötü de değil. Ortalama. Şimdi bakalım, devam ediyoruz. Bugün Rodos'taki son günümüz olduğu için belki biraz eğlenmeye çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ama düşünüyorum sadece. Çünkü sabah erkenden Simi'ye geçiyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için bildirimi açıp takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.